Whiteout Survival'a gelecek olan 17 Ağustos güncellemesindeki boykot ve tüm detaylarla birlikte aslında gözden kaçırdığımız ufak bir şey var. Bu da nedir? Hayır, olay sadece şehrimize yeni binalar gelmesi, uzmanların gelmesi olaylar değil. Aslında şu, Whiteout Survival diyor ki ateş krizleri döneminde eyaletlere tam olarak 9 yeni tesis ekleyeceğiz. Yani üstelik bu tesisler tamamlandıktan sonra her gün bize şef teçhizatı, şef tılsımı, evcil hayvan materyalleri, uzman materyalleri ve kahraman ekipmanı gibi ödüller verebilecek. Peki gerçekten ücretsiz mi? Yani free to play oyuncular bundan ne kadar faydalanabilecek? Yani açıklamadaki küçücük bir detay yeni ateş krizleri seviyelerinin habercisi de olabilir mi? Hadi bunları biraz konuşalım ballarım. Öncelikle şehirde şu an bulunan öneri kutusu değişiyor. Şehriniz ateş krizleri dönemine geçtiğinde burası yeni bir sisteme dönüşecek. İngilizce adı Wish Station, yani direkt istasyonu diyebiliriz biz buna. Ama binanın kendisinde çok daha önemli bir detay var. Ateş krizleri yapıları açıldıktan sonra şehrimize zaman içerisinde 9 farklı eğlence tesisi eklenecek. Bu 9 yeni tesis, geliştiricinin açıklamasına göre bu tesisler için gereken inşaat materyallerini günlük oyunda aktif kalarak ücretsiz şekilde toplayacağımızı söylüyorlar. Yani şimdilik en azından bahsettikleri bu şekilde. Yani ilk bakışta ekstra ödeme zorunluluğu gözükmüyor. Free to play oyuncular için güncellemenin en dikkat çekici taraflarından biri de tam olarak bu. Yani oyuna giriyorsunuz, günlük aktivitelerini yapıyorsunuz, aktif şekilde oynamaya devam ederek yeni tesisler için gereken materyalleri topluyorsunuz. Ama buradaki kritik nokta şu ballarım. Geliştiriciler özellikle inşaat materyalleri diyor. Bu yüzden şu anda ateş krizleri verecek, inşaat hızlandırması verecek veya normal kaynak diyemeyiz. Yani bunları verecek diyemeyiz. Tabii bunlar yalnızca bu 9 yeni binaya ait özel materyaller de olabilir. Dolayısıyla sistem ücretsiz görünüyor fakat ne kadar hızlı ilerleyeceğimizi belirleyecek olan şey günlük verilen materyalin miktarı. Çünkü bu tesisleri yapmak yalnızca başlangıç. Her tesis tamamlandıktan sonra her gün rastgele ödül etmeye başlayacak. Ve açıklanan ödül havuzu bayağı dikkat çekici. İşte şef teçhizatı, şef tılsım materyalleri, evcil hayvan geliştirme materyalleri, uzman geliştirme materyalleri, kahraman ekipmanları ve farklı geliştirme eşyaları. Yani düşünün 9 ayrı tesis, bunların tamamını açtığımızda şehir içerisinde sürekli çalışan yeni bir günlük ödül sistemi diyebiliriz. Güç Bey oyuncular için bunun değeri oldukça yüksek olabilir. Ama yine söylüyorum, günde bize ne kadar vereceklerini görmeden sistemi göklere çıkarmak pek de adil olmayacaktır. Çünkü bir adet düşük seviye materyalle 9 tesisin hiçbir anlamı kalmaz. Yani güncellemeyi görmemiz de gerekecek. Bu arada ballarım, eğer buraya kadar geldiysen kanalımızın yeni sponsoru Atagame oldu. Bundan sonraki dönemde oyun alışverişlerinizde benim referans bağlantımı kullanarak kanala destek olabilirsiniz. Hem ekranda gördüğünüz hem videonun açıklamasında ve yorumlarda sabitlenen referans linkini kullanabilirsiniz. Ayrıca alışverişlerinizde indirim kodu olarak VEN3N ile yazarak kullanabilirsiniz. Ve yeni sponsorluğumuzu biraz daha güzel başlatalım dedik. Atagame ile birlikte çekilişimiz de var. Çekilişe katılım bağlantısını ve tüm katılım şartlarını yine videonun açıklamasına bırakıyorum ama yapmanız gereken şey çok basit. Referansımla kayıt oluyorsunuz ve referansımla kayıt oluşturduğunuzda çekilişe katılabiliyorsunuz. Böylece bu sponsor faslını da kapatıp asıl önemli bölüme dönelim. Çünkü bu yeni sistem ateş krizleri fırını ile biraz bağlantısı var. Geliştiricilerin verdiği en önemli bilgilerden biri şu: ateş krizleri fırın seviyeniz arttıkça bu tesislerden aldığınız, yani ateş krizleri seviyede FC1, FC3, FC5 arttıkça aldığımız günlük eşya miktarı da artacakmış. Yani buradaki fırın seviyemiz günlük ödülleri yükseltiyor. Ne kadar düşükse daha az ödül. Aynı mantıkta gibi düşünebiliriz. Daha düşük ateş krizleri oyuncunun günlük üretimi X iken daha yüksek ateş krizlerinde oyuncu daha fazla ödül kazanabilir. Yani şu an elimizde net bir oran yok. Bir tablo çıkaramıyoruz ama aşağı yukarı verilen bilgilerle neler geleceğini hesaplıyoruz. Bakın buradaki kritik nokta şu: bu binaları bir kere açıp bırakmıyoruz. Her gün ödül üretmeye devam edeceklerse bugün yaptığımız yatırımın karşılığını haftalar boyunca almaya devam edeceksiniz. Yani 9 tesis üzerinden gerçekten işe yarar bir şey verirlerse free to play oyuncuların gönüllerini biraz hoş ettiler diyebiliriz. Bakalım ama nasıl olacak? Şimdi gelelim biraz teorik kısmına. Duyuruda benim dikkatimi çeken bir ifade var: İnşaat materyalleri. Peki neden özellikle şimdi inşaat materyallerinden bahsediliyor? Yani yakında yeni bir ateş kristali seviyesi gelebiliyor mu? FC10 biliyorsunuz ki son seviye. FC11 olabilir mi? Bakın burada iki ihtimal var. Birincisi oldukça basit. 9 tane yeni tesis inşa edeceğimiz için geliştiriciler doğal olarak inşaat materyallerinin onlara özgün olmasından bahsediyor olabilirler. Yani tamamen yeni sisteme özel birkaç parça olabilir. İkinci ihtimal ise ateş kristali gelişimini daha da ileriye taşımaya hazır
hazırlanması ki belki de bu olabilir. Özellikle yeni sistemde alınık günlük ödüllerin bile ateş kristali fırın seviyesine bağlanmış olması bence takip edilmesi gereken bir detay. Ama bu kesinlikle FC11 geliyor diyebileceğimiz kadar yeterli değil. Yani herhangi bir doğrulama yok. Ama neden olmasın diye düşünüyoruz. Bir de şehir haritasına bakalım. Whitehouse Survival'ın eski dönemlerini hatırlayan oyuncular şunu fark etmiş olabilir. Şehir haritasının bazı bölümleri zaman içerisinde genişletildi. Şu anda şehir içerisinde kullanılmayan oldukça büyük bölgeler bulunuyor. Evet, şimdi bize 9 yeni tesis geliyor. Bu nedenle bu boş alanların en azından bir kısmının yeni eğlence tesisleri için hazırlanmış olması mümkün. 9 binanın tek bir bölgede mi olacağını yoksa şehir içerisindeki farklı noktalarda mı olacağını 17 Ağustos'ta göreceğiz. Şimdi biraz daha büyük resme bakalım ballarım. Son dönemde Whitehouse Survival oyuncularının en büyük şikayetlerinden biri şu. Yeni gelişim sistemleri çok hızlı geliyor. Biliyorsunuz ki bunun için de herkes boykot yapmaya başlamıştı ki bir nebze çok da olmasa geri adım attıklarını söyleyen, bize biraz şeker veren bir duyuru yayınlamışlardı. Özellikle free-to-play oyuncular bir sistemi tamamlayamadan yenisi açılabiliyor. Bu nedenle ücretsiz şekilde günlük materyal üreten 9 yeni tesis miktarı, yani fikri baktığınızda kağıt üzerinde oldukça güzel gözüküyor. Ama ben buradaki iki rakama bakacağım. Her gün kaç ödül veriyor? 9 tesisin tamamını açmak ne kadar sürüyor? Eğer tesisleri açmak aylar sürüyor ve günlük ödüller çok düşük kalıyorsa aslında sistem beklendiği kadar önemli olmayabilir. Ama makul sürede açılıp düzenli materyal sağlıyorsa özellikle free to play ve düşük harcama yapan oyuncular için ciddi bir destek olabilir. Bunu doğru yaparlarsa bakın bence bizim için güzel bir adım olur. Ya da yaptığımız boykotun karşılığını alabiliriz diyebilirim. O zaman Wenger'in böyle özetliyoruz ballarım. 17 Ağustos güncellemesiyle uygun eyaletlerde mevcut öneri kutusu değişiyor. Yerine yeni dilek istasyonu sistemi geliyor. Ateş Kristali döneminde şehrinize zaman içinde 9 yeni eğlence tesisi eklenecek. Tesislerin inşaat materyalleri günlük aknelik oynayıştan ücretsiz olarak kazanılabilecek. Tamamlanan tesislerden her gün şef tılsımı, teçhizatı, evcil hayvan, uzman, kahraman donanımları ve farklı geliştirme materyalleri kazanacağız. Ateş Kristali fırını seviyemiz yükseldikçe günlük üretim miktarı da artacak. FC11 şu anlık bir teori ama belki bunun da bir habercisi olabilir. İlerideki resmi duyuruları takip edelim. 17 Ağustos'ta güncelleme geldiğinde binaları tek tek inceleyip günlük ödül miktarını da test edeceğiz. Çünkü bu sistem gerçekten free to play dostu olup olmadığını bize açıklama metni değil rakamlar gösterecek. Sizce bu 9 tesiste en çok hangi materyali almak işinize yarar? Şef tasımı mı, şef teçhizatı mı yoksa uzman materyalleri mi? Yorumlara yazmayı unutmayın ballarım. Ayrıca yeni sponsorumuz Atagamer'e teşekkür ediyoruz. Çekilişe katılmak isteyenler için bağlantıyı hem açıklamaya hem de sabit yorumlara bırakıyorum. Bir sonraki Whitehouse Survival videosunda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum ballarım.